Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz kivi çimlendirme olacak. Ama biliyorsunuz ki daha önceden kivi çimlendirme yapmıştık. Havlu peçeteyi ıslatarak seralama yapmıştık. İçinde bir hafta 2 hafta süre sonra çekirdeklerimiz, tohumlarımız filizlenmişti, çimlenmişti. Ve onları toprağa ekip biraz büyümesini sağlamıştık. Şimdiki yöntemde ise şöyle yine seralama kutumuz var, biliyorsunuzdur. Bu sefer peçete yerine toprak kullanacağız. Yine aynı sistem. Toprakta biraz daha avantajlı şöyle diyelim. Peçetede kökler açıkta kalıyor. Biz onu sonradan toprağa geçirdiğimizde sorunlar olabiliyor. Çoğu yorumlardan bunu anlıyorum. Hani biz çimlendirdik ama toprağa geçirdiğimizde bozulmalar oldu. Ne yapabiliriz? Onun için bu süre biraz daha uzayacak. Topraktaki filizlenme daha uzayacak. Ama daha sağlam, daha verimli bir yöntem olacağına emin olun. Şimdi hemen çekirdek toplama ve ekimine başlıyoruz. Evet, şimdi kivimizi seçerken sertlerden değil şöyle hafif biraz yumuşaklardan seçin ki eğer bazı çimlendirme videolarında sorular geliyor, işte abi biz senin yaptığın gibi yaptık ama çıkmıyor, filizlenmiyor, bunun nedeni nedir? Bunun nedeninin iki sebebi var. Birincisi, aldığınız tohumların, çekirdeklerin olduğu meyve veya sebze tam olgunlaşmamıştır. Olgunlaşmamış meyvenin veya sebzenin çekirdeklerini çıkarıp ekerseniz maalesef çimlenme olmuyor. Onun için biraz olgun olması lazım. Diğeri de ortam şartları veya yaptığınız bir hata yüzünden olmayabilir. Bu arada sorulara değinmişken bu çimlendirme esnasında çok soru geliyor yine. Deniyor ki biz bunu nerede tutacağız? Dışarıda mı, içeride mi, karanlıkta mı? Asla karanlıkta tutmuyoruz. Yaptığımız çimlendirme tohum, çünkü hani diyorlar ki doğal ortamı karanlık falan. Öyle bir şey yok. İnanmayın ki şöyle bir durum var. Eğer karanlıkta çimlendirme yaparsanız filizler beyaz ve cılız çıkacaktır. Bu da bitkinizin nasıl diyelim zayıf olduğunu gösterir. Tohumdan çimlenme başladığı anda yaptığınız çimlenmenin gün ışığı görmesi gerekiyor. Onun için biz normal oda şartlarında veya camın kenarında muhafaza ediyoruz. Ilık bir ortamda peteğin, kaloriferlerin peteğin alt kısmına koyuyorum mesela ben. Genelde ılık oluyor. Tabi yazın böyle bir durum yok. Kışın çimlendirme yaparsanız. Şimdi hemen nasıl alacağız? Şöyle kesiyorum. Bakın bunun çekirdekleri çok iyi. Tam istediğimiz gibi. Bakın böyle dikine keserseniz görüldüğü gibi hemen şuradan aldık. Yine burada da aynı şekilde. Bu arada kivilerde dişi ve erkek bitki var. Diğer videomda çok sorulmuş, işte nasıl anlayacağız, nasıl yapacağız? Dişiler genelde az yapraklı ve uzun oluyor. Erkekler ise çok yapraklı ve kısa oluyor. Yani zaten dişi erkek olduğu önemli değil. Hani farklı olduğunu çözerseniz gerisi kolay. Yani bir dişi bir erkek gerekiyor zaten size. Bir tanesi sık yapraklı, bir tanesi seyrek yapraklı ise iki bitkiyi yan yana ekmeniz yeterli olacaktır. Evet, şimdi bunları şu dışındaki organik yapıdan arındıracağız. Onu da şöyle temizleyebilirsiniz. Bu organik yapı olursa küflenme olacak. Şimdi ben onları böyle peçetede tek tek temizleyeceğim. Sonra ekimine geçeceğiz. Evet, organik materyalden temizledik. Bakın kivi tohumlarımızı. Şimdi hemen serama toprağımı dolduruyorum. Toprağımızda torf toprağı artı içinde perlit var. Perlit olmasının sebebi zaten diğer videolarımda anlatmıştım. Volkanik bir kayaç. İçinde suyu çok fazla tutabiliyor. Ve mineral bakımından zengin. Onun için perlit tüm topraklarımızda kullanıyoruz. Şimdi şöyle çekirdeklerimi rastgele atacağım üstüne. Üstüne hafif yine toprak atacağım ama çok az, fazla değil. Sulamasını yapıyorum. Evet, sera kabımızda hiçbir delik yok bu arada. Bu şekilde üstüne tarihini de atalım. 23 Aralık 2021. Gün ışığı alan bir ortamda
ılık bir ortamda olacak. Evin içinde, karanlıkta değil. Kalorifer peteklerin altı olabilir, yakını olabilir veya kasanızın veya işte sıcaklık olan, ılık olan bir ortamda bekleyecek. Ne kadar serin bir ortamda beklerse çimlenme süresi o kadar fazla. Herkese selamlar. 23 Aralık'ta kivilerimizi toprağa ekip seralama yapmıştık. Şimdi bakalım. Bu arada şu anda Şubat'ın 4'ündeyiz. Bakın kivilerimiz nasıl çıkmaya başlamış. Biliyorsunuz daha önce peçetenin arasında çimlendirme yapmıştık. Gayet güzel büyümüşlerdi. Ama onu yazlıkta çok sulayamadık. Yoğun bir döneme denk geldi. Kurudular susuzluktan maalesef ki. Şimdi bu fidelerimize iyi bakacağım. Şu anda toprakta oldukları için hani taşıma sıkıntısı çok olmayacak. Peçetede küçük tohumları çimlendirdiğinizde taşıma sıkıntısı oluyor. Dediğim gibi bu yöntem daha uzun sürmesine rağmen daha garantici bir yöntem. Bu şekilde. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Biliyorsunuz ki kivi çimlendirme videosu çekmeye çalışıyorduk. Yaklaşık 2 ay oldu ve şöyle açıp göstermek istiyorum size. Bakın güzel bir şekilde, yani çekirdeklerin hemen hemen hepsi çimlendi. Artık zaten öğrenmişsinizdir, videolarımda bahsediyorum. Çekirdekten çıkan ilk önce 2 yaprak çekirdek yaprağı oluyor. Ondan sonra da kendi yaprakları çıkmaya başlıyor. Bir önce videomuzda pamuğun içinde yapmıştık. Videolarımız arasında tek pamuğun içinde çimlendirmemiz oydu ve tavsiye etmiyorum. Çünkü kökleri pamuğun içine dolandığında çıkaramıyorsunuz. Topraksız çimlendirme yapacaksanız havlu peçete kullanın. Havlu peçeteyi ıslatıp çekirdekleri içine koyun, tohumlarınızı. Bunlar burada filizlendikten sonra da toprağa geçebilirsiniz. Ama kivide toprakta çimlendirmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü cidden küçük tohumlar ve küçük fideler oluyor, görüyorsunuz. Buradan toprağa geçirme aşamasında biraz zorluklar çekilebiliyor. Onun için torf toprağımızda böyle ekip şöyle sera yaptık. Güzelce çimlendirebilirsiniz. Artık yavaş yavaş büyüyecekler. Şu anda ben ayırma yapmıyorum. Kendi yaprakları çıkana kadar, yani şu çekirdek yapraklarından sonra çıkan yaprakları görünce ayırmaya başlayacağız. Şimdi burada bazıları sık. Bunlar büyüme esnasında bazıları bozulacaktır. Geriye kalan sağlıklı olanları da toprağa geçirip büyümesini devam ettireceğiz. Çimlenme toprakta yaklaşık 2 ay sürdü. Havlu peçetede biraz daha kısa sürebiliyor. Çünkü gün ışığı alıyor. Toprağın altında karanlıkta biraz daha geç oluyor. Şimdi bu şekilde biraz da yakından göstereyim size. Videomuz bu şekilde başarılı oldu. Videomuza beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun lütfen, bize desteğiniz gerekiyor. Ve güzel yorumlarınızı da aşağı yazabilirsiniz veya sorularınız varsa sorabilirsiniz. Abone butonunun yanında da bir tane çan resmi var. Onu da açarsanız bildirimlerden ilk önce siz haberdar olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Bizi takipte kalın. Görüşürüz.